Herkese yeniden merhabalar sayın seyirciler. Ben Deniz Cevdet Mehmet Kösemen, sanatçı ve araştırmacı arkadaşınız. Umarım beni özlemişsinizdir çünkü bugün gürültülü ve sıcak bir bahar gününde sizlere minibüs yolundan sesleniyoruz. Minibüs yolu tabii ki İstanbul'un net bir semti değil ama Bağdat Caddesi ile otoyol arasında kalan ve Göztepe'den neredeyse Bostancı'ya kadar giden çok da kanıksanan bir yol. Bu bölümümüzde burada gezeceğiz. Sağ sol plan yapmadan ara sokaklara gidip keşif yapacağız. Ve günümüzde özellikle kentsel dönüşümün arasında kalmış ilginç eski çağın apartmanlarını, kalıntılarını ve ilginç detaylarını keşfetmeye çalışacağız. Umarım özlemişsinizdir. Haydi bakalım yola çıkıyoruz. Hepinize sevgiler. Evet, 1970'li ve 80'li yıllarda doğanlarınız varsa belki bu manzara sizleri küçüklüğünüzün yazlıklı tatillerine götürecektir tabii. O dönemlerde yazlığa gidecek kadar şanslı olan azınlık içindeyseniz gerçekten buranın köşesinde eskiden kalmış kentsel dönüşüme girmeyi bekleyen apartmanlardan biri. Bir kez daha yani bu kanalda bizim olayımız geçmişi kör bir şekilde övmek değil, günümüzü de kör bir şekilde yermek değil ama böyle yerlerde hayatı daha yaşanılabilir kılan bir sürü detay var. Her yerde saksının olması, böyle büyük alanlar olması. Yani buraya ben çok sık gelip gittiğim için burada hep çocukların oynadığını görüyorum. Bugün çocuklar yok. Buradaki el yapımı tabela ve hatta şurada çok şahane bir detay var. Giriş lambasında martılar uçuyor. Sanki abstrakt bir sanatçının eseri gibi. Bilmem kimin koleksiyonunda olabilirdi. Ama minibüs yolunda ancak biz ve siz görüyorsunuz. Kameramızı torbamızına koyuyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bu da bu arada küçük bir tüyodur. Böyle teknik bir ekipman kullanıyorsunuz. Kamera, cep telefonu ne olursa olsun. Dünyadaki en iyi kılıf bu buzdolabı poşetidir. İçine at, ağzını bür, cebine koy. Gerçekten eşyalarınızın, elektronik ekipmanınızın ömrünü 5 ile 10 ile çarpan bir teknik. Ben de bunu bir doğa fotoğrafçısından öğrenmiştim. Çünkü hiçbir kılıf, kap bilmem ne tozu engellemiyor ama plastik dışında. Ne kadar etkili olacağını sormak isterseniz bu kullandığım kamera Canon G11. Lütfen küçük bir araştırma yapın ve bunun kaç senesinde çıktığını öğrenin. Çıktığı seneden beri çatır çatır çekiyor. Hepsi de bu bürme öğle yemeği torbası sayesinde. İşte hem zanaatkar hem sanatçı bir ustamızın elinden çıkan full cam köpek evini görüyoruz. Burada eski dönemden kalma bir apartmanın ön bahçesinde. Evin esas sahibi orada yatıyor. Çok pis bakıyor bana. Evet gerçekten yeni çıkan Avatar 3 filmini James Cameron'dan hatırlayan olursa orada da ana karakter kötü medeniyet tarafından yakalanınca böyle bir cam kafese hapsediliyordu. Orada halka teşhir ediliyordu. Bayağı tatlıymış. Köpek senden benden iyi. Tiny house yapmışlar köpeğe. Gayet güzel. Evet herhalde burada sahne tasarımı okuyan yetenekli bir arkadaşımız yeteneklerini kullanmak için en uygun yer olarak bu apartmanın duvarını bulmuş ve böyle illüzyonlu çiçekler yapmış. Şuna bak böyle ne güzel çiçekle gelip diye çarpıyorsunuz. 3 boyutlu şey. Yani apartmanlarda ben bir sürü resim, yazı, kabartma, seramik, mozaik gördüm. İlk kez böyle illüzyon görüyorum. Çok güzel bir etki yapmışlar. Burada bir tane var, bir tane de burada var. O hatta illüzyonlar burada devam ediyor. Burada bir tane daha var, burada bir tane daha var. Burada da feneri ters takmışlar. Böyle Mystic Zone gibi böyle boyutların ve yönlerin anlamını kaybettiği bir apartmanın avlusundayız. Gayet çok güzel bir yer. Şurada da bir tarla yetişiyor. Başak bitkisinin bayağı böyle yabani ot olarak büyüyen bir tarlası oluşmuş. Yani hani çocuk olsam böyle yerlerde bütün gün oynarsın. Gayet tatlı. Hep böyle arada köşede kalan mekanlarda çok büyülü şeyler oluyor Türkiye'de ve İstanbul'da. Bunu da ufak bir not olarak programımıza düşüyoruz.
Ortaya çıktı. Arkadaşlar, siz de bazı sahnelerin bu kedinin ortaya çıktığı gibi ortaya çıkmasını istiyorsanız, normal videoda görülmeyen özel sahnelere erişmek istiyorsanız katıl düğmesine basın. Bu kedinin yağlı ensesi gibi yağlı, güzel, lezzetli sahnelerin olduğu özel bölümümüze siz de katılın. Gerçekten yani biz de bunu para karşılığı yapmayı sevmiyoruz ama görüyorsunuz yani berbere gidiyorum, işte tıraş oluyorum falan, böyle şeyler hep para karşılığı. O yüzden küçük bir destek atabilirseniz çok sevinirim. Ha bir de ayrı bir mesaj izleyicilerimize. Eğer reklam, marketing ya da PR endüstrilerinde iseniz lütfen kanalımızla marka işbirlikleri önermekten çekinmeyin. Yani ben buraları gezerken sizin markanızı giyebilirim, sizin markanızı kullanabilirim. İstediğiniz konut projesini böyle gezebiliriz. Yani hepsi yapılabilecek şeyler. Bunun için de kanalımızla iletişime geçilmekten çekinmeyin. Birlikten kuvvet doğar, değil mi kedi? Kediler böyle esneyince aslında hareketlerine dikkat et, seni ısırabilirim demek isterler. Hani şey der, yaptığını seviyorum ama sınırları aşarsan dayağı yersin diyor. Neyse arkadaşlar, katıl diyoruz ve Şişko Yağlı Kedi'den hepinize thumbs up gönderiyoruz. Evet sayın seyirciler, hayat böyle hoş tesadüflerle örülü. Bu görüntüleri 9 Mayıs 2026 gününde çekiyoruz. Ama ertesi gün yani 10 Mayıs 2026 Anneler Günü. Ve tam bugün de karşımıza Anneler Apartmanı çıktı. Minibüs yolunun arka sokaklarındaki gizli, serin yosunların kapladığı bahçelerden birinde. Bu vesile ile de özellikle benim ve kanalımızın prodüktörü Akın'ın anneleri başta olmak üzere hepimizin, izleyicilerimizin, aramızda olan olmayan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Anneler Gününüz kutlu olsun. Ya mesela böyle çocukluğum direkt aktive oldu. Yani burada o kadar çok kolon kiriş var ki böyle tam bunu ben arkadaşlarımla oynadım böyle çıkıp işte ya da böyle su dolu balon atarsın, birbirlerine siper alırsın, saklanırsın filan. Yani hafıza aktivasyon yeri bu Anneler Apartmanı'nın avlusu. Günümüzde çocuklar böyle yerlerde oynuyor mu, oynamıyor mu gerçekten bilmek istiyorum. Siz de bilgilendirirseniz sevinirim ama tam böyle şey yani şöyle arkasına atla böyle şurada siper al, buradan atla filan. Çok tatlı bir yer yapmışlar. Sonunda da şuradan düşüyorsun, bacağın çatlıyor. Hop, bir ay cezalısın. Böyle sokaklarda yürüyen kuşları gördükten sonra insan kuşların teropod dinozorlardan türediğini çok kolay anlayabiliyor. Bu ara sokakta da bu ilginç manzaraya gördük. Yani kargalar, martılar hepsi insan gibi yollarda yürüyor. Eskiden bunun deprem alameti olduğunu düşünüp çok korkardım. Şimdi sadece tenha ve ferah bir sokak demek diye düşünüyorum ya da umuyorum. Şimdi kuşların yürürken dizleri niye geri bükülür merak ettiniz mi? Size küçük bir anatomi dersiyle onu açıklayayım. Kuşun geri bükülen dizi aslında metakarpaldır. Yani ayak kemikleridir. Yani kuş böyle yürümez, şöyle ayak parmakları üzerinde yürür. Bunları da böyle yapar. O yüzden böyle yapar. Siz buraları görmezsiniz çünkü o kuşun yağlı gövdesi ve tüylerinin içine gömülmüş durumdadır. Ellerinde böyle tutar. Her şeyini tüyler kaplar. İşte kuş anatomisi. Arkadaşlar müthiş bir keşif yaptık. Kentsel dönüşüm tarafından ifade edilmekte olan bir apartmanın önündeyiz. Tabii böyle binlerce apartman görüyoruz artık ama bu apartmanda çok güzel fayans ustalarının yaptığı girişte sanat eserleri var. Tavus kuşu şeklinde. Yanılmıyorsam ki beni düzeltebilirsiniz yanılıyorsam. Yeni bir kanun çıktı Kadıköy Belediyesi'nde. Kentsel dönüşümde böyle bir binayı yıkıyorsan mozaikleri veya sanat eserlerini muhafaza etmek zorundasın yeni yaptığın evde. Bakalım bu bina yeniden yapılınca bu güzel tavus kuşları korunacak mı? Yani çok hoş ya şu
şeylerin kırmızı kırmızı parlamaları falan ne kadar güzel. Metruk apartmanlara girerken tekrarladığım 2 kural var. Bunları hiçbir zaman unutmayın. 1, selamun aleyküm diye bağırın ki biri varsa birinin geldiğini anlasın. 2, merdiven çıkarken G yürüyüşü dediğim geri yukarı öne, geri yukarı öne bu şeyle çıkın ve dikkatli olun. Burası bayağı korku filmi gibi bir hale gelmiş artık. Ama çok hüzünlü. Tabii kaç kat, kaç apartman, kaç ev, kaç hayat. Yani sırf İstanbul'da kentsel dönüşüme giren apartmanları geze geze bir program yapabiliriz. Bu apartman böyle 10 katlı mı ne, tabii şimdi hepsini gezemeyeceğiz. Ama şöyle bir iki daireye bakalım, ilginç hatıralar bulabilecek miyiz? Sonra da geldiğimiz gibi çıkalım. Burada da maşallah Blair Witch Project gibi el izleri görüyoruz. Acaba bize bir uyarı mı? Evet, yıkılan Tavus Kuşu apartmanının dairesinde eski bir mutfağa geldik. Sanki çocukluğuma geri dönmüş gibiyim arkadaşlar. Ben şu olayı anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ve deli olacağım. Yani böyle modern, eğitimli, işte beyaz yakalı, beyaz Türk vesaire insanlar mesela mutfaklarını yaptığında, salonunu yaptığında neden her şey gri? Yani bakın şu mutfağa bakıyoruz. Sepet sepet meyveler, üzümler, muzlar, çilekler, burada da üzümler. O kadar tatlı bir detay ki günümüzde böyle dekorasyondan irkilmeleri mimarların ve iç mimarların ve iç mimarlara para sayanların dekorasyondan irkilmeleri, her şeyi griye çevirmek istemeleri, yani böyle çürümenin çok çok güzel bir alameti bence. Ve toplumlar hep aslında beklemediğiniz yerden çürürler. Kendini elit zanneden insanlardan çürürler. Belki 3 tane mutfak mozaiğine çok anlam yüklüyorum ama bayağı duygulandım. Bayağı da gaza geldim. Burada da bir gazete var. Şimdi böyle evlerde bir gazete bulursanız o evin sahibi için değerli bir gazete gibidir. Tarihine bakıyoruz. 16 Şubat 2002 arkadaşlar, 24 yıldır burada bu gazete tutulmuş. Belli ki İçinde ev sahipleri için önemli bir şey vardı. İsmail Cem'den bahsediyor. Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin en başarılı Dışişleri Bakanlarından biriydi kendisi. Çok feci duygulandım. Ama yapacak bir şey yok. Zaman ne yazık ki geri gitmiyor. Sıkılan diş macununu tüpe geri koyamayız. Zamanı da geri çeviremiyoruz. Ama gerçekten çok yazık. Apartmanı gezmeye devam edelim o yüzden. Evet sayın seyirciler, aynı apartmanda bir başka evdeyiz. Bu evin beni yüreğimden dağlayan kısmı her yerin halı kaplı olması. Çünkü ben Ankara'da doğdum. Kışın çok soğuktu. Evimizde her yer halı kaplıydı ve çıplak ayakla sıcak sıcak bu halılarda yürüdüğümü çok net hatırlıyorum. Burada da böyle kalmış işte koridorda, her yerde. Çocuğun odasında da vaktinde bayağı pahalı olan bir desen yapılmış. Çok şey ve burada da başucunda bir kitap var. Ve bir fotoğraf var. Ya çok fena. Yani kitabın ismi zaten Duygu Şöleni. Biz de burada cep hikayelerinde duygu şölenini, duygu selini yaşıyoruz. Her nefes bir ifadedir, nefes ise bir can. Ses ile nefestir, cana can katan. Ve annem diye başlıyor. Bir deste okuyalım o zaman. Sen gölgene sığındığım ilk gecesin. İlk hecesin bilerek söylediğim. İlk şarkım, ilk zevkimsin sen. Onun için her şeyden en yücesin. Bayağı da sert yazmışlar. Şimdi cep hikayelerinde hüngür hüngür ağlayacak sunucunuz Cevdet Mehmet Kösemen. Çok fena. Ya arkadaşlar işte insanın böyle geçmişi kolay unutması belki de bir gizli bir kurtuluş. Yani yoksa felaket oluyoruz ya. 2010'da bir de gömlek almışlar. Gömlek sanayi. Gömek diye kesilmiş fatura. 111 lira. Oho! Şimdi bize gömek. Yani çok fena. Çok fena arkadaşlar. Bu güzel kitabın yazarı da Hatun Tülin Şenel. Burada bırakıyoruz. Güzel bir şiir kitabı. Hani alıp okurdum. Ama benim de bir batıl inancım var sayın seyirciler. Böyle başkasına ait olan eşyaları alırsam, özellikle böyle duygusal, enerji yüklü şeyleri, başıma iyi şeyler gelmeyeceğine inanıyorum. O yüzden bunu burada bırakıyoruz.
Çok feci oldum ya. Evet, burada da yani hem gülüyoruz bir yandan da kendimizi Blade Runner filminde gibi hissediyoruz. Çok komik hatıra fotoğraflar kalmış. Niye insan bırakır anlamıyorum ama bu bir yerde denizden böyle inanılmaz Photoshop 1.0 seviyesinde Jaws çıkıyor. Çocuklar ondan kaçıyor. Çok eğlenerek çekilmiş bir fotoğraf. Burada belki aynı çocuklardan biri ağzına sigara verilmiş, keyfini çıkarıyor. Evde denemeyiniz. Burada da belki de bu çocukların ebeveynleri Manavgat mı bir şelalede keyif yapıyor. Çok acayip. Böyle evlerde yıkım ustası olarak çalışan izleyicilerimiz varsa herhalde bir felsefeci olacak kadar insan tahayyül edebilme yeteneğine kavuşmuşlardır diye düşünüyorum. Çünkü böyle oda geçiyorsun, yani biz böyle 4 daire falan gezdik ve çok acayip şeyler gördük. Çok duygulandık. Gerek sinirlendik, gerek güldük. İş olarak böyle evleri gezip paldır puldur yıkıyorsan ermiş gibi bir ruh haline gelebilir insan. O yüzden izleyicilerimiz arasında meslek olarak bina yıkımcı olan varsa lütfen bize yazsınlar. Böyle hani inanılmaz bir ganimet ya da böyle çok sizin için vazgeçilmez bir şey değilse böyle gezilerinizde hiçbir şey almayın. Sadece görüntü alın ya da hatıra biriktirin. Sadece ayak izinizi bırakın. Böyle gezilir yıkık apartman. Evet sayın seyirciler, gerçekten War of the Worlds filmi gibi bir gezi oldu. Bu güzel minibüs yolu ve çevresi gezimizi bu bir zamanlar güzel, şimdi iç kıyıcı olan bu apartmanda noktalıyoruz. Gerçekten insana böyle duygu veren bir gezi oldu. Özellikle yıkık apartmanlar benim çok bam telime basıyor. Yani böyle sebebini anlıyorum ama bir yandan da böyle bu kadar insan hayatlarının, anıların, izlerin böyle ifade edilirce kırıp dökülmesi çok fena geliyor. Kentsel dönüşüme evi giren insanların yaşadıkları zorlukları biliyorum. Bu çok garip yapıyor beni. Bunların yerine yapılacak evler aynı boyutta olmayacak. Bunu biliyorsunuz. Daha küçük yerlere tamah edeceğiz. Daha küçük yerlere okey diyeceğiz, he diyeceğiz. Hayat öyle devam edecek. Ama onun dışında genel olarak bakacak olursak minibüs yolu ve çevresi çok güzeldi. Yani buranın böyle insanın çok çabuk kaybolabileceği bir dokusu var. Apartman ağaç, apartman ağaç, sokak, sokak, sokak ve böyle istediğin yere git gel. Kilometrelerce böyle bu dokunun içinde yürüyebiliyorsun. Böyle bir mahalle dokusu da değil tam ama kesinlikle böyle büyük şehir dokusu da değil. Çok acayip hoş, çok tatlı bir yer. Buraya kimler gelmeli, buraya kimler yerleşmeli? Valla imkanı olan herkes burada oturmalıyı hak ediyor. Yani en azından böyle hayat şartlarını hak ediyor bence. Koskoca Türkiye'nin bütün enerjisinin sıkılıp maksimum konfor yaratabildiği bir semt. Çok güzel, herkese en azından gezmeyi öneririm. Şeyin farkındayım, yani bütün gezilerimiz biraz hafif Kadıköy ilçesinde oluyor aslında. Gerçi dev gibi bir ilçe, semt gezilebilir, hala bir sürü görmediğimiz yeri var. Sizlerin bizim daha farklı semtleri gezmemizi istediğinizi biliyoruz ve görüyoruz ve anlıyoruz. Ama ikimiz de kendi iş hayatımızdan ve özel hayatımızdan arttırarak bu programı çekiyoruz. O yüzden siz daha çok katılırsanız, beğenirseniz, paylaşırsanız belki günün birinde cennetten bir sponsor gelir ve bu güzel videoları artık hem zevk hem kazanç için çekmeye başlarız. İşte o zaman daha çok semte gidebiliriz. Bugün bizim amacımız aslında buluşup Çengelköy'e gitmekti. Kısmen daha farklı bir kısmı İstanbul'un. Ama sonra yakın bir yere gitme ihtiyacı hissettik. O yüzden baktık neredeyiz? Minibüs yolundayız. O zaman hadi vur tabanları minibüs yoluna diye buraları gezdik. İyi ki gezmişiz. Direkt Çengelköy'e gitseydik başka bir bölüm olacaktı. Ama bu kanalın ve bu videoların en güzel yanı da o. Gerçekten plansız yapıyoruz bunları. O yüzden bu kadar taze ve leziz oluyorlar. Bu güzel gezimizi beğendiyseniz size de çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni bırakın. Siz bir videoyu beğenince 10 kişi o videoyu görüyor. Böyle de güzel bir yönü var bunun. O yüzden beğen diyoruz ve minibüs yolundan hepinize sevgiler gönderiyoruz kucak kucak.